10 dakika. Nereden girdik? 11 yönünden girdik. Şöyle girdik. Yani benim kişiliğimin en büyük yaratıcılarından biri Sundance. Diğeri de zaten Sundance'daki ailem. Bu kadar çok bahsedilmesinin nedeni de onlarla birlikte büyümüş olmam burada. Bir sürü insan burada aile kavramını yalnız gelseler de buradaki insanlarla öğreniyorlar gerçekten. Yani Sundance benim evim. Yani ben başka bir yerdeyken, evden bahsederken Sundance'dan bahsediyorum yani. Ben değiştim, büyüdüm ama Sundance benim için hiç değişmedi. Yani hep güvenli yerim Sundance benim yani. Ben nasıl yaşadıysam aynı şekilde burada yaşamaya devam edip zamanı geldiğinde kendi ailem olduğunda onların da aynı şekilde burada yaşamaya devam etmesini istiyorum ve onların da burayı ev ve aile olarak benimsemesini istiyorum. Burası insana çok şey öğreten bir yer gerçekten. Yani burada sadece dünyada sadece insanın olmadığını anlıyorsun. Yani burada hani her şeyle birlikte yaşamak zorundasın. Bütün hayvanlarla, bitkilerle, bütün canlılarla eşit olduğunu görebildiğin bir yer yani. Artık hem doğayı hem insanlığı koruyacak bir şeyler bulmamız lazım ve tekrar doğayla bağımızı hatırlayabilirsek, buradaki yaşadığım hissi ve dönüşümü herkes deneyimleyebilirse, bunun gibi yerler, Sundance'in toprakları gibi topraklar korunursa ve yeni yerler açılırsa, eminim çok daha farklı bir dünyaya gidiyor olacağız o zaman. Birbirimiz için yeni bir hayat yaratma ve yeni bir dünya yaratma şansımız olacak. İnşallah daha fazlası olur bunlardan ve burası da hep böyle güzel kalır, öğretir bize. Yanlış hatırlamıyorsam 94 yılında bir arkadaşlarımızla geldik. Ne zaman gelmiştiniz? 99. Merhaba. 99. Merhaba, hoş geldin. Can da doğduğunda ilk buraya geldi. 2000'den beri 23 yıl oldu. Ortamız sevdik, aile gibi olduk. Hem çalışanıyız hem akraba gibiyiz, eş dost gibiyiz. Abi ben ilk buraya geldiğimde 2006 senesiydi. Mart. O günden beri de başka hiçbir yere gidemedim. 24 sene oldu. Her sene geliyorum ben buraya. Başka hiçbir yere gitmiyorum tatil için. Yalnız kadınlar için özellikle. Çok güvenli bir yer. Ben 40 yaşındaydım ve ilk defa çadırda kaldım. Müthiş bir şeydi o, toprağa bu kadar yakın olmak, toprakla bir olmak. Belki de Türkiye'deki bu kadar korunmuş tek yer. Yani güneyde en azından hani böyle korunmuş başka bir mahal olduğunu zannetmiyorum. Bir şekilde hepimizin büyüdüğü yer yani. Ben hani kızımı burada büyüttüm ama aslında ben de burada büyüdüm. Genç anne, kalabalık bir şehirden hani doğanın içinde olabileceğin ve tamamen özgürce çocuk büyütebileceğin bir yer. Yani dünyanın neresine tatile gitsen bir göz ucuyla çocuğunu takip ediyorsun en azından. Hani burada sabah işte bazen mutfakta, bazen ahırda, bazen denizde, yani bir şekilde birilerinin ilgilendiği ve her zaman özgürce, rahat doğanın içinde büyünen bir yer burası. Of, 90'lar. Devlet Opera Balesi'nde çalışırken arkadaşlarım burayı keşfetmişti ama burada hiçbir şey yoktu hemen hemen o zamanlar.
Ve o zaman başlamıştı işte Süleyman. Bir ağaç dikiyor, bir ufak bungalov yapıyor vesaire. Bir dönem geldik. Ben hayatımda ilk kez şehirdeki betondan ayağımı toprağa burada değdim açıkçası. Vallahi ne diyeyim ya, burada gerçekten kendimi doğal hissettiğim, kendimi bir hayvan olarak hissettiğim, bir bitki olarak hissedebildiğim tek yer yani. Burada karışıyorum, ha şuradaki bobu, ha ben. Kendimi böyle rahat hissediyorum. Bütün Antalya Körfezi'ndeki son karanlık koylardan biri burası. Buranın sahipleri zengin olmak yerine burayı böyle tutmak için çaba harcadılar yıllardır. Şu arkanızda gördüğünüz yer 100 dönüm. Oraya her sene buğday ekliyor. Düşün. Oraya 100 yataklı otel yapsam şimdi herkes köşeye dönmüştü. Varlığıyla insanları çeken bir yer Sundance. Yani kendi özelliği zaten bu. Buraya bir kere gelen bir daha başka yere zor gidiyor. Belki bu kadar varlıklar üstü bir yer olduğu için herkesin gözü bu kadar buranın üzerinde. Yani bir yerin kültürünün oluşması çok önemli. Yani Avrupa'da gidiyorsun işte adam oraya yazmış, bizdeki gibi değil yani. 1970'ten beri yazmıyor. 1680'den beri dedesinden kalmış orası. Yani kültürel değer sadece hani göstermelik bir değer değil ki, yani bu bir folklorik bir kıyafet değil ki. Burası bir kamp kültürü yani Türkiye'de gençliğinden itibaren. Yani burada biz beraber yaşlandık ya. Burada herkes birbirini tanır. Burası da bizim gibi biraz daha orta yaş grubu için bir kültür oluşturdu. Burası Likya yolunun önemli noktası zaten. İngilizler, Avustralyalılar bile bayağı uzun takılanlar oldu mesela. 10 sene, 15 sene düzenli gelen abiler vardı mesela. Burada çocuğumu güvende hissediyorum. Bak dün geliyoruz, yolda bana diyor ki baba diyor Sundance kocaman bir yer ama diyor yılanlar falan da gördük diyor mesela diyor. Ama diyor orada diyor insanda diyor hiç korkmuyorum mesela diyor. Orada güvendeyim. Bir şey anlatarak bazı şeyler yaşanarak oluyor. Yani bir çocuk burada ancak kaplumbağayı, kirpiği, tavuğu, mavuğu gördüğünde anlıyor yani. Ben de kendim parazitlerden deliler gibi korkarım öyle. Yani mesela hep böyle bir dışarı bir ara kedim parazit gelmişti. O yüzden deliler gibi korkmaya başlamıştım. Ya parazit gelir, bu parazit gelir, şu gelir, engerek gelir, ısırır, akrep gelir, ısırır, bir şey yapar. Hep korkmuşumdur da yani buraya geliyorsun sonra. Mis gibi bisiklette dolanıyorsun. 7 saatlik yolculuğu hiç görmezden gelelim. Ondan sonra denizde yüzüyorsun. Sonra buraya geliyorsun. Burada 20.000 tane ağaç tipi var. Böyle 20.000 tane bitki türü var. 3-4 tane köpek türü var. Kedi var. Kolsuz kedi var. Valla ben şu anda herhalde ortalıktaki en eski Sundance'çıyım. Ya bu bölgenin çok acayip bir enerjisi var yani. Hem çok güzel, kimisini de hırpalar. Burada dağıtan da olur. 15 sene önce de sırf Sundance burada diye bu köye taşındım yani. Benimle tanışıyor musun? Evet, onu ilk gördüğümde restoranda pusetin içindeydi. Bir de bir arkadaşım şey demişti, aslında rahim gibi. Yani hani anne rahmi gibi. Evet, güzel bir tanım var. Diyebiliriz. Burada iskeleye oturun, sırtınızı tahtalıya dönün. O tahtalıdan gelen esintiyi hissedeceksiniz. Yani su da oradan gelir ama rüzgar da oradan geliyor. Yani biz hep sanıyorum hemfikiriz. Çok güçlü bir akım olduğunu düşünüyoruz burada. Yani buraya gelen hemen adapte olamaz onun için. Çok güçlü bir doğa enerjisi var burada. Ve hep şeyi düşünmüşümdür. Öyle anlatılır yani. Faselisi çobanların sahilde şarkı söylediği gibi bir şey anlatılır. Pan ruhu. Pan ruhu. Yani hani onu nasıl tanımlayacağımı bilemedim ama hani öyle bir yerde okumuştum. Hani Faselisli çobanlar şarkı söylermiş sahilde. Mesela ben şarkı söylerken hep onları düşünmüşümdür. Hakikaten. Zaten hep aynı, belki başka yaşamlarımızda faselisli bir çobanlık. Belki de o yüzden hepimiz burada. Toplandık tekrar. Bitti. Wow. Bugün böyle gidiyorum. Tam şu yolun üstünde sabah gidiyorum. Bir tane köpek üstüne geliyor tavuğun. Bu yavruyor. Böyle kafası karışıyor. Beni saldırıyor. Köpek yakalıyor. Köpek koşuyor. Gel. Olmaz. Sen Kerem tanır.
Tamam, bir bakalım ne gelecek. Bilmiyorum ben de ama. Yani burası böyle Sundance Camp, hani böyle adı bir işletme. Ama birçok fark ettiğiniz gibi süreçte birçok insanın da yaşam alanı, birçok insanın yazlık evi, birçok hayvanın yuvası, birçok ağacın, böceğin, birçok varlığın evi her şeyden önce. Öyle olunca buraya böyle Sundance Camp bir işletmedir sadece diyemiyorum ben. Bir kere çünkü her şeyden önce benim kendi evim. 19 yıl olacak. Evet, 19 yıldır burada yaşıyorum. Bu evde. Benim yuvam. Ben burada hayatı öğrendim. Doğal yaşamı öğrendim. Doğayla birlikte yaşamanın, burasının bir kamp olmasından ötürü insanlardan kopuk değil de insanları da içine alacak şekilde deneyimlemeyi öğrendim. Hani demiştim sana, burası böyle bir işletme gibi değil, bir aile gibi. Süleyman aslında burada kendi yaşarken bahçesinde de kendi yaşamını başka insanlarla da, hani onun doğayla olan ilişkisini, onun varoluşla olan ilişkisini böyle sanki bana onun dokunabileceği birçok insanla ve çocukla ve gelecek nesillerle de paylaşmış biri. Ve bunu istemiş bence bir taraftan da. Hani bu güzelliği eski zamanlarda olsaydık mesela, hani göçebe olsaydık, hani gelip buraya gelirdik. Hani işte su var, toprağı verimli. Burayı seçerdik. O burayı almış, kendine ev yapmış. Sonra da daha fazla insanla paylaşabilmek için ve daha fazla varlıkla paylaşabilmek için burayı bir kampa çevirmiş ki herkes buradan istifade edebilsin diye. Ve benim şu anda hissettiğim, dünyada hissettiğim insanın en çok uzaklaştığı şey toprak. Toprakla olan bağ, toprakta yaşayan tüm canlılar, varlıklar, hayvanlar alemi, bitkiler alemi, yani bütün bunlardan bahsediyorum. Yani asıl en çok temas etmemiz gereken, bizi en çok şifalandıran yer toprak anamızdan. Bağımız böyle çok hızlı bir şekilde kopartılıyor. Ve bu kopartılış aslında şu anda bizim insanlığımızın yaşadığı en büyük sorunların kaynağı diye düşünüyorum. Öncelikle kendim için bende bunu iyileştirdi. Toprakla olan bağımı hatırlattı bana ve bunu çok doğal bir şekilde yaptı. Kolaylaştırılmış bir şekilde de yaptı bir taraftan. Ama hani böyle doğaya dönmek insanlardan kopmak olmadığını da öğretti. İnsan ilişkileri çok zordur. Böyle bir alana kapandığın zaman o insanlarla nasıl yaşayacağını, nasıl yani saygıyı, sevgiyi ortak bir alanda yaşamayı öğretti bu alan bana. Ve bence birçoğumuza bunu öğretti. Sonuçta benim de arkadaşlarım buraya geldiklerinde 28-29 yaşlarındaydı. Daha genç arkadaşlarım var 18'lerinde. Bizler burada büyüdük. Bizim en büyük motivasyonumuz burada böyle çocuklar. Ben hep burayı daha birçok çocuğun bizler gibi büyüdüğü, bu deneyimlerden geçtiği bir yer olarak hayal ettim ve etmekteyim. Dedemle 3 kardeş alıyorlar burayı. Sonra kendi aralarında bölüşüyorlar falan filan. İşte bu tarafta bizim babalarımıza düşüyor. İşte amcamıza, babamıza falan. Şimdi biz 41'de aldığımıza göre demek mübadele zamanına kadar Rumlar buradaymış. Mübadeleden onlar şeye gitmişler işte artık Yunanistan'a. Buraya da Türk bir aile kadamlar herhalde almışlar. Dedem ipek böcekçiliği falan yapıyorlar bunlar Bursa'da. Bir de pirinç üreticisi de yetiştiriyorlar. İpek böceklerini için geliyor buralarda işte köylülere, ağacı çok oluyormuş güneyde Antalya taraflarındaki öyle yani. Buraya getiriyor işte şeyleri bırakıyor kurtları, anlatıyor şunu yapacağım, bunu yapacağım, ben şu zaman geleceğim senden bu şeyleri, kozaları alacağım şu fiyata diye. Ya bir de şey de belirliyorlar yani taban fiyatını da belirliyorlar aslında bir taraftan. Öyle gelip giderken bir tanesi de zengin de çok paralılar. İşte yer arıyor. Ona Antalya'yı göstermişler.
şurayı verelim, işte burayı verelim falan. Buraya göstermişler. O zaman tabii buraya yol falan yok. Direkt şeye biniyorsun, ya atla geliyorsun ya da işte denizde bir tekneye binip 4 saatte 5 saatte tekneyle geliyorsun. Buna tekneyle getirmişler buraya. Dolaştırmışlar 2 gün 3 gün her yeri dolaşmışlar çiftliği. Sonra pazarlık yapmışlar falan filan. Sonra bir gelişine gelmiş almış. 41 falan. Evet. Tapu, bayağı Cumhuriyet tapuları vesaire falan filan. Tabii bir takım sorunları da varmış o zaman arazinin devletle vesaireyle falan. Yani ne bileyim orman mı falan bilmiyorum. Hani onlarla beraber almışlar şeyden gelen, eski sahiplerinden gelen. Sonra çiftçilik yapmaya devam ediyorlar. Fakat tabii çok her şey uzak. Bir parça kırıyor traktör. Buraya mesela tekneyle getirmişler. Paletli traktör getirmişler çiftçilik yapmak için. Şurada öndeki oturma iskelenin orada yukarı çıkartmışlar. O çok eski Rumlardan kalma bir iskele orası yani. Olarak. Yıkıldığı zaman işte onu biz biraz tahmin ediyoruz falan. Oradan paletli traktör çıkartmışlar buraya. Sonra mesela ne üretiyorsan burada koyuyorsun Mavla'ya, teknenin içine tan 4 saat, 5 saat Antalya'ya gidiyor. Bütün hububatın senin yani. Falan ya da işte o traktörü parça kırıyor, veriyorsun adama yayan bir gece gidiyor. Ertesi gün parçayı yaptırıyor, ertesi gün dönüp geliyor. Ya da işte atla gönderiyorsun çok acilse falan. Böyle olunca hani bu sürdürülebilirlik zor olmuş yani. Tabii sonra onların çocukları okumuş, gelmiş, büyümüş. Benim babam işte amcam vesaire. Halam gibi. Onlar da aralarında üçler bölünüyor. Araziler bölünmüş yer. Yapılan de burasını da babama düşmüş ön taraf. Burada çalışan tarım işleri için karşıdaki bu barevi dediğimiz evi yaptırmış zamanında. Yani biz o zaman daha ortaokul, lisede falanım ben. O ev sonradan tabii işçilerin işi bitince temizlik falan orası öyle boş atıl vaziyette kaldı. Biz elin yüzünü düzelttik evin. İşte orayı ilk kamp olarak dedik burada bunu yapalım. O noktada başladık yani. Bir de sonra şu arkadaşın çamaşırhane olarak kullanılan ufak bir yer var. Orası da ilk duş ve tuvaletti. İşte 2 tane tuvalet, bir fısı var. Arkada bir duş falan vardı. Soğuk duş. Bunları yaptık biz bir şekilde. Kemer'e gittik alışverişe. Temmuz'un sonuna doğru falan yani. Orada bir yaptılar. Hitchhiker yapan 5 tane turist vardı. İlk kamp müşterilerimiz onlar oldu. Bir kamp yapacak yer arıyorlar. Dedik var ya gelin bakın duş var mı dedik. Duş tam olarak yok ama hortum var, var falan. Tamam dediler. Bu işte 87 idi. Açılış yani yanlış hatırlamıyorsam 24 Temmuz falan öyle bir tarih yani ilk böyle bir şey. Tek tük hep işte İngilizce, Hollandalısı, Almanı daha çok Alman, Hollandalı falan. Hiç eksik olmadılar. İkinci sene daha fazla insan geldi. Bizde artist bir çocuk vardı, sanatçı İngiliz. Ona çok güzel tabelalar yaptırdık, yola koyduk falan. Fakat o kadar güzel yaptık ki çocuk bizim bu maskot yalı çapkını, buralarda yaşayan koruma altında olan bir balık, bir kuş. Onun bizim maskotumuz olarak biz dedik bu bizim şeyimiz olsun falan. Çocuk onun resimlerini yaptı. Fakat astık 3 gün sonra çaldılar tabelayı. Tablo gibi yapmıştı çocuk. Tabii ondan sonra sadece işte Sundance Camp falan yazmaya başladık. Sundance ismi de yani bir gün oturduk da abimle bir yer açsak adını koyalım. İşte burayı da düşündük kafamızda bitirdik burayı da. İşte İngilizce bir isim. Sun olsun işte Sun, Sunrise, Sun bilmem ne falan. Bir de Amerika'da film seyretmiştik gelir ayak. Butch Cassidy yani Sundance Kid diye meşhur bu Robert Redford'un falan da oynadığı. Çok da iş yapmış meşhur yani çok güzel bir filmdi. Oradan Sundance derken aklımızda dedik Sundance olsun yani güzel oturdu güzel bir isim. Öyle devam etti hala bu zamana kadar geldik. Burası o kadar doğal ki hani evet küçük küçük odalar var, bungalovlar var, minnacık evcikler var. Bir insanın ihtiyacı olabilecek standart bazı konforlar var. Ama hepsi böyle çok yani yeteri kadar yani böyle çok fazlası da yok. Ama işte biz de büyüdükçe ihtiyaçlar arttıkça ihtiyaçlarımız kadarı da var. Öyle olunca yani aslında yeteri kadar o ihtiyaçla yaşayabileceğimizi de hepimize öğretiyor. Hani buraya gelen herkes için bir deneyim burası. Ben buraya böyle bir turistik yer diyemiyorum. Burada bir tatil geçirmek hepimiz için bir deneyim. Evet şimdi geliyorlar bir hafta kalıyor insanlar. İlk bir hafta tatil süreci. İlk Süleyman'la tanışmıştığımızda bana anlatmıştı bana. Demişti ki
Ben çünkü bir anlamıyordum ne oluyor burada. Hani zordu yani, kolay değil ilişkiler ve bir alanda yaşamak. Ne oluyor burada? Hani nasıl olacak bu? Nasıl devam edeceğiz bunun içinde? Hani birileri geliyor, birileri gidiyor, gelenler geliyor, gidenlere üzülüyoruz. İşte bir şeyler falan. Ve bazı sıkıntılar olabiliyor hayatta falan ama insan varlığı sonuçta hani kendi içindeki dünyasıyla yaşıyor, yani onu getiriyor geldiği alana. İsterse burası bir cennet olsun. Bir noktadan sonra ilk bir hafta bir tatil gibi oluyor falan. Sonra ikinci hafta bir böyle bir ne oluyor ya işte sıkılıyoruz galiba falan derken artık üçüncü hafta gerçekten bunu ben çok deneyimledim burada. Bir insanın içindeki gerçekten hani gerçeği çıkıyor. Hani gerçeği çıkıyor yani. Ve ondan sonra zaten hani buradaki yaşamın bir parçasına dönüşmeye başlıyor. Çünkü hepimizin daha kolay, birazcık da daha zor taraflarımız var. Ve bu alanda, bu birliktelik içerisinde hep beraber ya herkes kendisiyle de yüzleşmiş oluyor benim gördüğüm. Ama buranın böyle bir misyonu yok. Bizim böyle yani ben burada yaşıyorum sonuçta, benim böyle bir misyonum yok. Aman insanların içindeki işte şey çıksın falan filan. Öyle bir misyon değil. Buradaki olay bu doğal zaten. Yani oluşan her şey burada çok doğal ve yani o kadar doğal ki doğasında bu gerçekleşiyor. Benim İstanbul'u bırakıp yaşamaya karar vermeme bir bar. Niye? Çünkü dünyanın en güzel bar evi de o. Yani nasıl? Burası kapanır, gece insanlar orada otururlar. Orası bir nevi resepsiyon gibi aslında. Yani öyle bir yer. Sıcaklamadan, yanındaki herhangi bir insanla muhabbet etmekten korkmadan, müzikten çekinmeden, içtiğin içkiden tereddüt duymadan rahat edilebileceğin bir yer. Bir sürü kıstas varsa, bir sürü farklı bar çeşidi var. Burasının eşi benzeri yok bence. Burası da Sundance'in bir parçası. Bir barmen durumu söz konusu değil. Herkes kendi barmeni. İçki alacağım, girer alır. Orada kağıt var. İsmini yazar. Kimse ona ne yazdın, ne ettin, ne yaptın gibi bir durum söz konusu mevzu bahis değil yani. 10 senedir burada yaşıyorum. 20 senedir buradayım yani bakarsınız. Burada yaşamaya karar vermişim. Yani bir barcı olarak. Neden? Çünkü daha iyisini bulamam bence ve aldığımı vermem lazım. Daha iyisini de verebileceğim bir yer yok yani. Burada anlatabilirim kendimi. Buna layık gördüler sağ olsunlar. Senelerdir bir sürü arkadaşım burada var oldu. Bir sürü insan burayı var etti. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Cheers.
3 yıldır Sundance'a geliyorum. Burayı ilk başta jonglörlük nedeniyle keşfetmiştim. Jonglörlük festivalinden dolayı buradan haberim vardı. Bir gün festival yokken bir hafta geleyim, antrenman yapayım, biraz çeviririm, iyi gelir dedim. Sonra 4 ay kaldım. Gönüllü olmaya başladım. Hüseyin abim arkada süt sağıyor ama onu göremiyoruz. Onun yanında 4 ay çalıştım. Artık ne zaman gelsem 2 ay, 1 ay kalıp Hüseyin abinin yanında bahçede çalışıyorum. İşte ot yoluyoruz, ineklere bakıyoruz. Atlarımız gözüküyor mu bilmiyorum. İşte biberlerimiz var, patlıcan var. Bu sene karpuz var, karpuz yeni. Karpuz yoktu. Öyle zeytin topluyoruz, nar suyu ve nar ekşisi yapıyoruz sıkıp. O çok zor bir iş. Artık burası zaten ev gibi oldu benim için. Geliyorum, burada işimi yapıyorum. İşte çadırım var, kovuğum var. Orada yaşıyorum. Zaten toprakla uğraşmak her türlü iyi geliyor. Bir de ben Ankaralıyım. Hayatım boyunca Ankara'da yaşadım. Onun için burası çok farklı geliyor. Yani şu dağ manzarasına bakarak, umarım çekersin o dağ manzarasına bakarak çalışmak, atları izlemek. İşte geliyorum tam gün doğuyor, akşam tekrar geliyorum gün batımında. Burada çıkan manzaralar, şeyler. Görüyorsun bir de uzun süre kalınca biberler büyüyor, onları topluyorsun, alıyorsun falan. Çok farklı bir deneyim. Hepsini de burada tattım. Onun için buranın yeri benim için ayrı. Ben oyun arkadaşları diyorum diğer jonglörlere. Onlarla buluşma yerim. Arkadaşlarım buradan, onlarla bir araya burada geliyoruz. İşte kafamı dinleyeceksem ya da stresliysem buraya geliyorum. Antrenman yapacaksam yine buraya geliyorum. Herhangi bir şeye ihtiyacım olduğunda ben buraya geliyorum direkt. Onun için burası işte ev. Özellikle jonglörlükten bahsediyorsak derdimiz şu, ben yani jonglörlüğe başladıktan sonra 3-5 yıl çok yalnız kaldım. Hiç kimse yoktu, hemen birilerine aktarıp onlarla beraber var olup. Sonra festivale gidince anladım ki bu yani böyle bir herkesi çağırıp birlik olmak lazım ki herkes birbirinden öğrensin. O yüzden de hep hedefimiz böyle Avrupa'dan insanlar gelsin ki, yani burada biz bize görüşüyoruz zaten bir şekilde ama Avrupa'dan insanlar gelsin ki hiç görmediğimiz bir kültürle de öğrenelim yani. Ki öyle de oldu yani festival ilk günden beri. Hep çok karışık, böyle çok ülkeli. Oradaki yani en küçük esnafına kadar herkesten nemalanıyor yani böyle bir şey olduğunda. Bir anda 500 kişi, 700 kişi falan geliyor. Az buz insan değil yani. Ülkeye gelmişken geziyorlar, işte öncesinden geliyorlar, sonrasından gitmiyorlar. Valla buralarda hep uzun uzun kalan insanlar bile oldu yani tabii. Festival sayesinde. Şeyden hiç bahsettiniz mi? Çok merak ediyorum. Türkiye Jonglörlük Festivali'nin burada yapıldığından. Bahsedildi değil mi? Tabii. Tamam. Onun yaratıcılarından biri de benim. Biliyor musunuz bilmiyorum ama. Ondan da bahsedelim. Tamam. Onu söylemeyi öğrendim ben artık. Hep böyle saklıyordum. Ama o ben ve Enis'in hayaliydi. Ve ondan sonra da beraber burayı bulup ben Süleyman'la tanışınca da Süleyman'ın bize böyle buraya kapılarını açtı. Buraya benim buraya gelmemin kararının hemen akabininde de peki ben orada ne yapacağım
Hani benim bir kariyerim bir şey falan. O da işte o hayal ettiğiniz festivali yaparsınız demişti. Ve biz öyle başladık o festivale 2006 yılında. İşte bu sene de inşallah 16.sını gerçekleştireceğiz. Dünyadaki 10 tane en hani işte özel jonglörlük festivali diye konuşulduğu zaman o 10 festivalde uluslararası Türkiye Jonglörlük Festivali yani J-Fest'te geçiyor. Umarım yine gelirsiniz. Yine geliriz. Çok güzel bir festival. Öyle. Bahçe, bahçıvanlık. Cumartesi, pazar kapı, atlar, inekler, meydanda mücadele veriyorum ben. Tam uzmanlık alanıma girer, kampın yoğurdunu, sütünü, doğasını, yani doğalan yani. Tavuklarımız var, doğa yumurtamız var. Bahçede karpuz, bamya, patlıcan, domates, biber ve seviyorum onları. Severek de yapıyorum. Ben burada mutfak sorumlusuyum sayıyorum. Bulaşık yıkıyorum. Ne zaman? Yaklaşık 2,5-3 aydır. Mükemmel bir yer. Cennet gibi bir yer. Patronumuz harika bir insan. Patron-işçi ilişkimiz yok. Yani o kadar mükemmel bir insan. Ben buranın korunmasını düşünüyorum ve geleceğe aktarılmasını istiyorum. Herkes öyle düşünüyor. İnşallah öyle olur. Yemeklerinin güzelliğinin sırrı ne? Evet. Genelde uğraşıyoruz, uzun uğraşıyoruz. Yani artık alışmışım. O yüzden biliyorum ne yapacağım, ne edeceğim falan. Sessiz öyle devam ediyoruz. Ben de öyle çok yüksek sesi sevmiyorum, şey etmiyorum falan, kaldırmıyorum. Yanımdaki insanlara da mümkün oldukça yüksek sesle konuşmamaya çalışıyorum, şey diyorum. Güzellikle falan. Çoluk çocuk ne yapıyor? Günler nasıl geçiyor, iyi misiniz? Yok sen söyle, ben soruyorum. Ha, pardon ben. Güzel geçiyor gayet. Her şey doğa, güzellik, huzur. Ne zamandır buradasın? 12 yıl. Evet. Bende daha eskiler de var. You know, say why? Now the government now run nothing for them, brethren. Fighting without no one. I wanna scraping from the bottom of the boat. Me know how we feel to lose your mother and your brother. Well, still coming in out with the beers and fire. All around the world, so people stand up. I had the authorities in her hands. She was pumping pills like weapons in society. I'll fuck a bitch for the irony. I said, meet you at your house, and your bitch keep eyeing me. Yanlış hatırlamıyorsam 94 yılında bir arkadaşlarımızla geldik. Geceydi, hiçbir şey gözükmüyordu. Ne kadar güzel bir yere geldik dedik. Siz bir de sabah görün dediler. Hakikaten yattık bir bungalovda. Sabah bir kalktık. Aman yarabbim bu ne? O zaman zaten buraya aşık oldum. Baktım o kadar güzel bir şey yapıyorlar ki Sadi ile Süleyman. Buraya o kadar güzel sahip çıkıyorlar. Buradaki ağaçlara, kuşlara dedim benim de bir katkım olsun. Ufaktan girmeye başladım. Biraz ona yardım ettim. Biraz şuna yardım ettim derken birdenbire kendimi işin içinde buldum. Sonra artık bir aile olduk. Yıllardır hep beraber burayı devam ettirdik. Hala ettiriyoruz. Artık emekli oldum diye düşünüyorum ama işte olduğu kadar o aktif rolden biraz geriye çekildim. Elimden gelen desteği veriyorum. Buradayım. Çok geniş bir sanatçı çevresi ile karşılaştım. Gerek yazar, gerek müzisyen, ressam, oyuncu, her alandan heykeltıraş, her alandan insan geldi ve buradan ilham aldıklarını söylediler. Buraya bir şey kattılar. Burayı bir sanat köyü gibi yaşattılar. O beni çok mutlu etti. Birçok müzisyen bestesini yaptı, birçok ressam ilham aldığı resmini yaptı. Birkaç film çevrildi, o ayrı.
Onlar ayrı konular. Grup kuran müzisyenler. Neredeyse bütün Antalya Devlet Opera Bale buradaydı. Onların buluşma noktasıydı. Her yerden müzik sesi geliyordu. Tabii en değerli müzisyenimiz Mina'nın babası Reyent buradaydı. O çaldığı zaman hepimiz böyle oturup dinliyorduk. Yani çok güzel zamanlar yaşadık hepsini. Yaşıyoruz hala. Bir sürü hayvanlarımız var. Bu arada işte ineklerimiz oldu. Yarı bir çiftlik hayatı var arkada devam eden. Ona bakan insanlar var. Sezonlarda gönüllü gelip çalışmak, yardım etmek isteyen insanlar oluyor. Çok bizim de hoşumuza gidiyor. Burası her zaman açıktı bizim şey. Kapılarım hiçbir zaman kapanmadı. Çünkü köylerin zaten denize girecek bir yeri yok. Bütün aşağısı oteller oldu. Biz burayı ilk yaptığımızda daha Faselis Prenses Oteli, Trikyon'un ilk oteli de aynı zamanda yapılıyordu. Yani başka otel yoktu zaten. Ama zamanla bir anda o kumsallar kapandı. Köyler hep buradan denize girmeye başladılar. Hala da açık yani. Tarlada gelip yardım ediyorlar, çalışıyorlar. İstediklerinde. Yani biz ihtiyacımız oluyor. Onlar bazen şey yapıyorlar. Gelip bir şeyler toplamaya yardım ediyorlar. Bir ara bir atçılığa merak sardık. Atlarımız oldu. 12-13 tane. Sonra onları güzel yerlere şey yaptık yani verdik. Yakında 2 tane arkadaşımız vardı şey yapan, atçılık yapan. Sadece burada doğanları tuttuk. 4 tane atımız var hala. Ve serbest dolaşıyorlar, bir şey yapmıyorlar yani. Büyük bir şeyimiz var, sebze bahçemiz. İşte basic şeyler, domates, biber, patlıcan, bamya vesaire gibi şeyleri üretiyoruz burada kendimize. Çok olursa pazarda trade ediyorum işte. Onu domates verip oradan kapak alıyor mesela falan öyle şeyler. Tabii çünkü bir anda çok ihtiyacından fazla çıkıyor domates mesela ya da işte patlıcan, biber. Bir olmaya başladım hepsi birden oluyor tabii onlar. Onları öyle değiş tokuş barter sistemiyle değerlendiriyor çocuklar. Burada tabii burası büyük bir çiftlik mesela. Karşıda Faselis Antik şehri var. Faselis Antik şehrinin 3'ü de bizim aslında şeyimizin içinde, tapumuzun içinde. Orayı da 61 senesinde tahmin ediyorum şey yapmışlar. İşte antik şehir burası diye almışlar. Sonra da işte biz burayı yaparken sit yoktu. Sonra sit oldu buralar. 2010'da sit hattı genişlettiler falan. Sonra 2016'da bir daha karşıya arkada bir arazi vardı. Oraya birisi alıp bir proje yapmak istiyordu. Tabii o proje duyulunca bütün şeyler falan sivil örgütler, STK'lar falan geldiler buraya. 2-3 bin kişi gösteri yaptılar o zaman ona karşı. Falan. Sonra zaten başka olaylar patladı. O şey kaldı öyle. Fakat o öyle bir şey olunca gene bunlar City bir kere daha uzattılar. Arkaya hani onu da koruyalım gibilerden. Öyle herhalde o araziydi. Bayağı bir genişledi sit alanı şimdi. Bizim de her yerimiz sitin içinde kaldı. Ama yani bilmiyorum ne olacak bakalım. Bilmiyorum, öyle şeyler düşünmedim ama. Şey gibi hissettim. Bayağı bir seri enerjisi var burada. Evet var, bence de var.
Var. Bütün böcekler var, kaplumbağalar var, kirpiler var. O kadar çok. Yani burada yaşamak o kadar insan olmaya dair seni özelleştirmeyen bir yerde ki benim için. Yani bu çok değerli. Ben bunu çok önemsiyorum. Hani insan dominant bir doğa parçası içerisinde olmaktansa hani çünkü bence gezegenimizin en büyük sorunu bu. Hani insanlığın tüm diğer varlıkları domine ettikleri kültürü yaşıyoruz tüm insanlık olarak ve bunu artık neredeyse bazen otomatikman yapıyoruz. Farkında olmadan yapıyoruz. Hani mutlaka ben de yapıyorumdur farkında olmadığım zamanlarda. Ama burada böyle insanım ama benim de burada bir yerim var. Hani işte köpeğin de bir yeri var, kaplumbağanın da bir yeri var, ağacın bir yeri var. Her şeyin bir yeri var ve alanı var. Ve hani sadece alanlarımıza saygılı olurken insanlar arasında bu alana saygılı olma hali insanlar arasında gerçekleşmiyor bizim buradaki yaşamımızda. Her varlığın alanına sahip çıkmak derken işte saygı göstermek, onların da varlığını unutmamak konulu yaşamı yaşıyoruz. Doğal olarak yaşıyoruz ve de bunu hani çünkü burası sana bunu da öğretiyor. Ben bunu burada öğrendim. Ağaca sordun mu hani buraya ev yaparken? Hani gerçekten ağaca sorduk mu yani buraya bu evi yaparken? Bunu bile düşünmeyi öğreniyorsun ve bu gelişen bir şey. Hani zamanla daha da gelişen bir şey. Yeni bir şey ekleyeceğiz diyelim hani hayatımıza küçük bir yapı ya da bir şey değiştirmemiz gerekiyor. Hani ben buraya ilk geldiğimde işte buraları güzelleştirelim, değiştirelim, hemen değiştirelim, daha da güzel olsun falan. Zamanla şeyi anladım. Niye değiştirmeye çalışıyorum? Hani neyi değiştirmeye çalışıyorum? Sadece olanı kabul edip onun içinde ihtiyacımız kadarını değiştirmek mümkün değil mi? Niye ben kontrol etmek zorundayım her şeyi? Bunları bana çok sorgulattı. Sonuçta ben de bir şehir kızıyım. Köy hayatını burada öğrendim. Köyde yaşamayı, toprakta olmayı, toprakla böyle can cana, kalp kalbe olmanın nasıl bir şey olduğunu. Yani tabii daha önceki yaşamımda da işte çok kamplara gitmişliğim var, kazılara gittim. Hani böyle öyle bir geçmişim de var. Ama hani burada yaşayınca iş başka bir boyutunu gösterdi bana. İşte bence en önemlisi buradaki tüm varlıkların la eşit bir yerde hissedebilmek. O aramızdaki ortak alanı yani bu alan sadece insanların değil. Bu alan bir işletme, adı altında bir yaşam alanı. Birçok insan yaşıyor. Buradaki çalışanlar da aynı şekilde. Onların da evi. Zaten fark etmişsinizdir çalışanlarımızın çoğu çok eskiler. Hani uzun yıllar burada yaşayan insanlar. Yeni katılanlar da yine aynı enerjiden içeriye giriyorlar bir şekilde. Öyle oluşuveriyor. Hani bunu biz böyle yaptırmıyoruz. Doğalında böyle ilerliyor. Doğadaki gibi. İnsanların bu doğal ruh okulundan, bu doğal okuldan haberdar olması gerekiyor. Evet. Böyle yerlerin olabileceğini ve böyle korunarak devam etmeli diye düşünüyorum. Korunarak devam etmeli. Tabii ki de korunarak devam etmeli. Buraya dünyanın dört bir yanından insan gelmiştir herhalde. Böyle herkesin böyle ortak hissi oranın nasıl cennetsi bir yer olduğu hani ve de herkesin geldikleri anda ya burası bizim yuvamız dediği yer. Hani ilginç bir şekilde kendilerini evde hissettikleri, bu doğayla, ağaçlarla, tüm varlıklarla kucaklandıkları, toprak ananın böyle kucağında güvende hissettikleri bir yer. Kendimizi güvende hissettiğimiz yerler bulmak çok zor artık. Gerçekten o varoluşa, o toprağa güveni, toprak ananın biz taşıdığını hissettiğimiz yerler, hani onun desteğini fark ettiğimiz yerler gerçekten o kadar azaldı ki insanlığın geleceği için çok değerli. Sadece Türkiye için değil. Çünkü dünyada da çok az. Sınırlı sayıda olduğunu düşünüyorum. Ben şey diye düşünüyorum hani burada böyle UNESCO falan gelse buraya baksa hani buradaki yaşamı incelese falan hani destek verirlerdi. Bunu sürdürün. Bu yaşamı sürdürün. Çünkü bu böyle hani bir nevi
modern Kızılderililer gibi ama bir iddiası olmuyor. Hani biz modern kıyafetlerimizle, şeklimizle, şemalimizle değil yani. Hani sadece böyle hani elimizden geldiğince anladığımız kadarıyla hani toprağı hissederek, onunla uyum içinde olmak. Yani buna bir isim vermeden, bunu etiketlemeden, işte bir şeye dönüştürmeden yaşamak istiyoruz biz yani burada. Ve bu yaşamı da herkese paylaşmak istiyoruz yani. Tek istediğimiz bu. Ay Bobin sana tan linda, curanderita, nay na na nay na na nay, curando vai, limpiando vai, curando vai, limpiando vai, la selva ese y curando vai. Tranna nay nay nay, tranna nay nay nay, tranna nay nay nay. Tan linda curanderita, nay na na nay na na nay, curando vai, limpiando vai, curando vai, limpiando vai, la selva ese y curando vai. Tranna nay nay nay, tranna nay nay nay, tranna nay nay nay. İyi bir yerde iyi bir hayat şey yapalım yani. Devam ettirelim. Kendi kendimize. Çünkü böyle bir fikir yok ilk başta aklımıza. Bu iş buralara varacağını, buralar bu kadar böyle varacağını pek düşünmüyorduk. Yani önce bir kendimize bir şehirden kaçalım, burada kalacak falan bir yer açalım. Tabii sonra bizim burada sevdiğimiz, içinde yaşamalı istediğimiz atmosferi biz tutmaya çalıştık ve bu atmosferde bu havada artık bu kültürle yoğun ne inşaatı hepsi beraber bizde kaldı ve biz onu korumaya çalıştık. Çünkü biz de onu seviyorduk yani. Hani, ya nedir bu işte kimse kimsenin gölgesine basmasın. Burada herkes yani değil mi özgür yaşasın, gelsin. Burada bir de insanların çok hoşuna giden şey bence fazla değişiklik olmaması yani. Hep gitmemeye çalıştık yani. Paraya hiçbir zaman gitmedik yani. Hep huzura ve içinde yaşamak isteyeceğimiz şeyi korumaya odaklandık yani gerçekten. Biraz böyle oldu. Hani işte her yer yemyeşil. Çok fazla sayıda şeyimiz yok, odamız yok ama oluyor yani. Gider yapılabiliyor yani. Daha böyle pozitif yönde işte ağaçlar daha çok büyüyor, sayıları artıyor. İşte hayvanlar daha mutlu, daha çok hayvan var. Kedisi köpeği bir şey bir arada. Atın yani buraya bir çocuk geliyor. İşte kaplumbağa, kurbağa, kirpi, tavuk, at, inek, güvercin, işte ne bileyim belki bazen kara yılan, belki bilmem ne hepsini hala şu anda tilki görebiliyor yani şu an bile. Hepsi mevcut. Derenin içinde 4-5 tane değişik boy balık var yani ufak ufak büyüyerekler daha büyüyenler denize çıkıyorlar falan. Bu tip yaşam tarzını biraz daha benimseyenler daha biraz böyle mürekkep yalamış. Neden kaçacağını bilen, nerede gideceğini bilen insanlardan oluştuğu için öyle daha böyle okumuş, yazmış. Tam olarak da bir şey demiyorum ama daha etrafı görmüş dünyayı ve oradan sonra buranın bu değişmezliğini, şeyini, korunmasını beğenerek, severek gelmeye devam etmişler yani. Tabii bu ve onlar da bizle beraber doğaya saygıyı, insana saygıyı aslında beraber kim olursan ol yani şurayı paylaşamamanın hiçbir şey yok yani sebebi yok hani değil mi? İlerledikçe de bu sayı arttıkça da biz de daha rahat katılır olduk artık bu şeye. Çünkü nerede baksan gene bir sorumluluk var tabii bir şeyin var. Tam bazen kopamıyordun edemiyordun ama insanlar da sahiplenince beraberce çok güzel yürüdü yani. O şey de biraz öyle yer etti. Kendine has bir işte kültürü, kendine has bir insan topluluğu görüşü olan, değişik bir görüşü olan insan topluluğu gelmeye devam etti. Hala da gidiyor ve işte dediğin gibi hani onlarca çocuk annesi hatta annesinin karnında gelen burada fotoğrafları var. Köprünün başında annesi karnını ovalıyor. Şimdi o kız 25-26 yaşında. İnşallah onların da aynı şeyi yaşarlar burada bizim ömrümüz ettiği müddetçe ya da burayı ne kadar artık daha koruyabilirsek. İşte vallahi ağaç şeyleri bile biz yani şuraya hep
birbirlerine en az 8-10 metre aralık koyuyoruz ki hani çok gerek yok bu kadar. Zaten insanlar kalabalıktan kaçıyorlar. Buraya şey derlermiş, acımaklı derlermiş. Acımak diye bir ot var bu bataklıklarda çıkan. Danalar, şunlar bunlar kalırmış çamurun içinde. Akşam eve dönmedi mi inek, öküz hemen direkt buraya gelirlermiş. Herhalde buraya geldi, burada kaldı diye. Tabii çıkartıyorlar bataklıktan. Gene aslında çok sulak bir yer. Oraya bir küçük bir havuz yaptık. Bu taban suyunu orada biriktiriyoruz. Oradan da işte etraf sulanıyor. O su hep zaten birikiyor ama ona rağmen hala yani kışın biraz daha yumuşak gene toprak. Bataklık değil ama çok sulak yani. Okaliptüsleri ektik. Yani mesela şu okaliptüs ne kadar ben sana söyleyeyim herhalde 25 yaşında falandır. Şuradaki daha biraz büyük. 91'de ektik onu herhalde. 92'de ektik. 30 yaşında. 30 yaşından falan fazla değil yani o kadar. Ama bakınca ne kadar eski görünüyor. Çabuk büyüyorlar. Ama çok eski ağaçlar var. Bu Rumlar zamanından kalma zeytinler var. 150-200 senelik. Onlar belki daha fazla bilmiyorum ama bayağı iyi. Biz hep vardı onlar yani. Yani tüm canlılarla insanların tekrardan böyle o iletişiminin gelişmesi çok önemli. O iletişim çok değerli. Hani böyle steril ortamlarda yaşıyor insanlık şu anda şehir hayatında. Şimdi bu endişe verici bir şey. Hani yalnızlaşıyoruz doğadan. Doğayla tek iletişimi şehirdeki kişilerin, çoğunluktan bahsediyorum. Hani böyle bir küçücük senede 2 haftalık tatilinde hani bulabilirlerse bir doğal tatil alanında hani yine steril beton binaların içerisinde yine şehirdeki konforlarının ortasında hani doğayla şöyle bir merhaba hani küçük bir flört yani o. Hani neredeyse yani meyvelerin ağaçtan geldiğini bilmeyecek yani yeni nesiller yani hani bazı sebzelerin nasıl büyüdüklerinin farkında değiller. Hani gerçekten en azından bir özünü hatırlayabilmek için, toprakla olan bağını hatırlamak için böyle yerlere ihtiyaç var. En azından hani, olanı yok etmeden daha da fazla. Evet, hiç olmazsa var olanı koruyalım. Hani bunlar böyle gerçekten yuva gibi. Hani yuva diyoruz ama hani yuva yani bir de aklıma şimdi geldi o çocukların yuvası vardır ya, yuva derler ona, giderler hani orada böyle ilk şeyleri ne öğrenirler, ilk hani okulsu birlikte olmayı öğrenirler, hani işte çeşitli küçük aktiviteleri birlikte yapmayı öğrenirler. Sanki bu bana böyle unutturulmuş, insanlığa unutturulmuş birçok böyle bu bilginin tekrardan böyle bir yuva gibi buraya geldiklerinde hani o belki yaşları ne olursa olsun insanların tekrardan o asıl olanı, öz olanı hatırladıkları bir yuva belki de burası. Yani şimdi böyle enteresan bir yerden geçiyoruz. Bayağı bir şeyimiz var, sıkıntılarımız. Bakacağız vallahi, biz hep iyi tarafta kalmaya devam edeceğiz. Yani varoluşun yanında olduğuna inanıyoruz, yanımızda olduğuna inanıyoruz. Yani ne bileyim, bakacağız inşallah. Olmadı gelişine vuracağız. Ne yapalım? Elimizden geleni yapacağız buranın yaşaması için. Yapıyoruz. Ve de yapıyoruz ve de yapacağız ama bakacağız. Çok güzel bir yer. Herkesin gözü burada tabii. Yani bayağı karşı taraf kumsal vesaire, koca tarla var orada. Tabii orası da sit sahası olduğu için işte senelerce bize çivi böyle çakamazsınız falan filan. Bilmem ne. Tarım sahası olarak kullanılmasına fayda var, tamam. O şekilde kullandık yani. Bir tek buraya yapılaştık. Burası da biz yaparken sit falan yoktu. Şuradan bir yerden geçiyordu. Çünkü babam sağlığında hep gösterdi onları. Yaptı, etti, şey yapmadık. Taşmamaya çalıştık. Ama sonradan sonra onun içinde kaldık, demin daha bahsettiğim gibi zaten. Oradan da biraz canımızı sıkıyorlar. Bir taraftan tapularımızın kök davası var, ispat davası devam ediyor. Yürürlükte olan kanun var, çıkmış. Her şeyi gerçekten anlatan, yani verin adamların arazilerini artık diye bir kanun çıkartmışlar. Hala yürürlükte olan ama ona rağmen mahkemeler falan, her şey ortada.
eskiden bu askeri haritalarda ya da hava haritalarında falan Süleyman Bey çiftliği olarak geçer. Yani o yazardı. Biz çocukken gazeteler falan bayramlarda Türk bayrağı, Türk haritası falan filan gibi şeyler dağıtırlardı. Orada mesela Egelköy olarak geçerdi. Yazardı burası. Yani burası atalardan beri bizim ve biz bunun hala tapularımız var. Cumhuriyet tapuları her yerde. Bunu işte hala ispat etmeye çalışıyoruz. Sıkıntılara düştüğümüz yerler oluyor. Burayı rehabilite edeceğiz diyor şeyde yani. Rehabilite edilsin diyor. Binalar işte yıkılsın ve orası rehabilite edilsin. Rehabilite etmek demek işte yani 2 sene sonra buraya geldiğinde betondan bir daha göreceksin. O yani burası başka bir şey yok akıllarında. Aynı olanın bir tanesini daha yapmak. Yüzlerce olanın bir tanesini daha yapmak. Çok elinize sağlık gerçekten. Böyle bir şey bize imkan da sundunuz hani. Yağmurla geliyor sanırım. Aynen. Rüzgarıyla beraber. Benim de acayip çenem düştü. Güzel oldu ya. Hani tabii ki de bu ortak bir yaşam. Onlar hani ağaçlar, otlar birazcık fazla üstümüze geldiğinde hani kendimize alan açıyoruz. Onlar da kendi yollarını buluyor. Görüyoruz bunu, bunun oluştuğunu görüyoruz. Hani iletişim var aramızda. Sadece varlıklar, sadece öyle yoklar yani sadece böyle durmuyorlar. Konuşuyoruz biz onlarla. Yani tabii ki de böyle seninle konuştuğum gibi konuşmuyorum ama ya gerçekten aramızda bir iletişim var. Ya ben açıkçası hiç unutmam bu deneyimimi. Gerçekten söylüyorum. Hani bu böyle çalıştığım enerji çalışmaları falan filan bunlardan bahsetmiyorum. Gerçekten bu kişisel bir deneyimdir benim için. Kaç sene geçti? Belki 10 sene geçti burada yaşamımdan. Hatırlamıyorum şimdi ama uzun yıllar geçmişti. Yine bizim evin patikasından böyle yürüyordum. Birdenbire şeyi fark ettim. Ben bu ağaçlarla artık tanışığım. Arkadaşım. Hani farklı bir şey oluşmuş aramızda. Hani ondan önce de çok seviyordum falan. Öyle değil. Bir şey açıldı aramızda. Ve bu böyle 10 yıl sonra falan açılmış olabilir. Gerçekten tam yıllarını hatırlamıyorum. Bir anda farklı oldu her şey benim için. Ağaçlarla olan iletişimim, onların varlığına olan algım ve bilincimde değişiklik oldu. Şimdi bunu bana okuyabilirim, bir sürü şey yapabilirim ama hani bunu deneyimlemek başka bir durumdu. Oysa ki 2 gün önce de aynı koridordan geçiyordum. Yine çok seviyordum onların varlığına, minnet duyuyordum ama o gün aramızda bir şey oldu. Yani şimdi özümsedikçe biraz daha... Yani evet, işin içine girdikçe, derinleştikçe bunun dahası var bu iletişimin. Bizim daha bilmediklerim, benim daha deneyimlemediklerim var. Daha deneyimlemeyi hayal ettiklerim var. Mutlaka bu iletişimin de ötesi var. Hani ve bence gezegenimizi kurtaracak tek şey bu iletişimin artık böyle kabulüne varmak. Yani İşte ağaçlar bizim, keseriz, hayvanlar bizim, onları da keseriz değil yani. Yani bizim domine ettiğimiz zaten colonization yani koloni kültürü hani insanların da birbirine yaptıkları bir şey yani. Hani bir tek hayvanlara, bir tek doğaya, bitkilere yapmıyoruz ki bunu. Bunu insanlar birbirlerine yapıyorlar. Dünyayı, bütün gezegenimizi sadece bize ait olmadığını ve bir arada yaşadığımızı ve bu bir aralık insanlar arasında bir aralık değil, tüm varlıklarla ve tüm canlılarla ortak yaşam alanımız olduğunu ne zaman uyanacağız, nasıl uyanacağız tip alanlar bence bu uyanışın böyle çok önemli kapıları diyeyim, yapı taşları, bu bilincin tohumlarını eken. Şehirde de yaşasan bu bilincin tohumlarını burada sana ekildiyse işte belki bir sonraki tatilde gelindiğinde işte 1,5 ay kampta kalmayı tercih etmek gibi şeyler oluyor burada. Biz bunları deneyimledik, gördük insanlarda. İnsanlar buraya gelirler, bir türlü gidemezler. Hani hayat burada dediğim gibi ilişkisel olarak zorlaşsa bile kendilerini, çünkü dediğim gibi insan 3. haftada kendiyle yüzleşmeye başlıyor ve zorlaşıyor her şey. Deneyim alanı açıldığı için onları aslında bu deneyimden faydalanmak istiyorlar bir nebze, kendilerine aynalı şeyler. Evet ama gidemiyorlar. Hani aman tanrım falan deyip kimse buradan gitmiyor. Gidemiyor, daha da kalmak istiyor, daha da kalmak istiyorlar, daha da kalmak istiyorlar. Her neyse içindeki yüzleştiği, aynaladığı şey hayatta. Ve sonuç olarak... güzel bir okul. Çok güzel bir okul ve hani
doğal bir okul. Süleyman'ın burada çok büyük bir alan tuttuğunu gördüm. Sonra yıllar içerisinde ben de bir alan tuttuğumu fark ettim. Evet. Şu an ikimiz ciddi bir alan tutuyoruz. Ve böyle hani ben işte ders veriyorum falan, hani kendi derslerimde de alan tutuculuğumu öğreniyorum, biliyorum da bunu. Ama burada böyle hani buraya gelen misafirlerimizin belki tanışsak da tanışmasak da böyle bu alanda herkesin hani ne halde olduğunu, hani gidip belki masalarına bir şeyler içip bir şeyler yiyerek değil, sadece uzaktan onların varlığının eminim her anında Süleyman hep farkında. Ben de zaman içinde bunu burada öğrendim. Yani ben insanlık için umudumu kaybettiğim gün hatırladım ki ve hatırlatıldı ki bana, insanlık için umudumuzun kaybolmasına gerek yok. Problem insanın topraktan bağının tamamıyla kopartılması, kurulan bağın da artificial olması, doğal olmaması. Hani tekrardan onun uyandırmak, sadece toprak değil ama toprakla başlar bu iş. Tüm elementlerle. Tüm elementlerle. Ve burası çok o konuda yani gerçekten mükemmel bir alan tutuyor bu mekan, bu topraklar. Bütün elementler var her an. Ve hepsinden öğreniyorsun sürekli. Evet, her zaman ya. O yüzden ve bir doğal portal aslında. Bence de. Bence burası korunuyor. Her dönüşümde bir değişim yaratıyor hepimizde ve daha da güçlendiriyor aslında. Evet, aynen öyle. Teşekkür ederim. Öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim ben de. Bir gün sen henüz uyurken, kim bilir hangi düşlerde uzun ve sessiz yüzüne baktım ve belki masaldır dedim, belki kıyıya vuran dalga, belki dalgadaki gibi, belki gemideki güvercin, belki güvercinin sesi, belki şarkımla yeniden doğan güneş, belki güneşin ötesi, belki de küçücük bir kıvılcım hayal, belki bu da bize yeter, belki de küçücük bir kıvılcım hayal, belki bu da bize yeter.